Merhaba sevgili arkadaşlar, Bir Yumak'la Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu önümde görmüş olduğunuz bere modelinin yapımını paylaşacağım. Şöyle modelimizi bir göz atalım. Bakın şöyle esnettiğimde gerçekten çok şık, çok güzel, çok şık bir model oldu. Daha önce bu berenin yapımını anlatmıştım kanalımda. Gri renkli olarak anlatmıştım. Ama biraz hızlı geçtiğimi söyleyen arkadaşlarımız da olmuş, yapamayanlar olmuş. O yüzden tekrar paylaşmak istedim. Şöyle bakın, atkısını da hazırladım arkadaşlar. Böyle takım olarak yaptım. Bu atkının da yine videosunu kanalımda bulabileceksiniz. Berenin altına açıklama kısmına ekleyeceğim arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın. Çok güzel bir takım oldu. Şimdi beremizi 6 yaş bir çocuk için hazırladım arkadaşlar. 5-6 yaş bir çocuk için hazırladım. Lastik kısmından başlayarak hazırlıyoruz. Kaç santim ördüğümü, yukarıya doğru kaç santim ördüğümü yine videomun içerisinde bulabileceksiniz. Ve bütün yaşlara göre nasıl uyarlanması gerektiğini de yine videomun içerisinde bulabileceksiniz. Başlarken ölçü tablosu veriyorum. Onun ekran resmini alabilirsiniz. Yukarı doğru lastikten itibaren bitişe 20 santimlik bir ölçüm var arkadaşlar. 5-6 yaş için, baş çevresi için de 56 santimlik bir ölçü yaptım. Şimdi kullanmış olduğum malzemelerimden bahsedeyim sizlere. Şöyle bir bebe yünü kullandım. İstediğiniz bebe yününü kullanabilirsiniz. Ölçüsü 100 gram 240 metre uzunluğundadır. Dediğim gibi istediğiniz bebe yününü kullanabilirsiniz. Şimdi şu lastik için 6 numara 3,5 milimlik tığ kullandım. Üst kısmı için de 7 numara 4 milimlik tığ kullandım. Aynı tığla lastiği de örebilirsiniz. Üst kısmı da örebilirsiniz arkadaşlar. Hani ayrı ayrı eğer elinizde varsa kullanın, yoksa ayrı ayrı almanıza gerek yok. Evet, ölçülerim bu şekilde. Kullandığım malzemem de bu şekilde. İsterseniz şimdi beremizin yapımına geçebiliriz. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorumlarla destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Ne kadar çok yorum o kadar çok video demektir. O yüzden hani yorum yaparsanız sevinirim. Şimdi başlayalım. Arkadaşlar beremizin yapımına başlıyoruz. Öncelikle 9 tane zincir çekeceğim. Şöyle. Zincirlerimizi çok sıkı çekmeyelim. 2, 3, 4, 8, 9. 9 tane zincirimizi çektik. Bu 9 tane zincirimizin üzerine 8 tane sık iğne yapacağım. 1, her bir zincirime birer tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi döndürüyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şöyle yakından gösterelim bakın. Şimdi arka kanatlarına batarak yapacağız. Yani şu ortada bakın zincir şeklinde, arpa şeklinde böyle bu şekilde gözüküyor. Hemen şuradan alıyorum ve bakın arka taraftan çıkarıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Yanındakine geçiyorum. Bunu da yine aynı şekilde arka kanadından alıyorum. Sık iğne yapıyorum. Yine aynı şekilde arka kanadından alıyorum. Sık iğne yapıyorum. 3 tane oldu. Dördüncüyü yapıyorum. Bakın arka kanadından alıyorum. 4, 5, 6, 7 ve sonuncuyu da alıyorum. 8. Evet, ikinci sıramızı yaptık. Şimdi dönüyoruz üst sıraya. Aynı şekilde devam edeceğiz. Bir tane zincir çekiyorum. Şu şekilde tutuyorum. Bakın ilmeklerimizi bu şekilde değil de arka kanatlarından alarak yapıyoruz. Lastik kısmımız bu şekilde oluşacak. Bir. Hemen şuradan bakın şöyle arka tarafından alıyorum. Yani burada bakın iki tane kanat var. Şu ortadan arka taraftakine girip alıyorum. Bakın buraya.
Bir yandan da saymayı ihmal etmeyin. 8 tane olacak. 8'i eksiltme yapmayacağız arkadaşlar. Aynı şekilde devam edecek. Döndürüyoruz yine. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen bakın şu dibindekini alıyoruz. Bunu bu şekilde buradan alıyorum. Arka kanadından alıyorum yine. Arka kanadından alarak ilerliyoruz. Lastiğimiz hep böyle arka kanatlarından alarak ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi kaç santim yapacağız? Bunu da yine sizlerle paylaşayım. Ben şimdi 6 yaş bir çocuk için yapacağım. Bakın yine bir zincir çektim. Arka kanadından alıyorum. Şimdi bu şekilde devam edeceğiz. Kaç santim yapacağım? Hemen onu da yine sizlerle paylaşayım. Şöyle bir tablom var. İsterseniz ekran resmi alın. Şöyle bir tablom var. Şimdi 5 yaş ve üzerindeki 5 yaş üzerinde veya yetişkin kadınlar diyor. Yani 5 yaş ve üzerindeki çocukları yetişkin grubuna koruyor bu ölçü arkadaşlar. Ben bütün berelerimde bu ölçüyü kullanıyorum. Bazen yorumlarda ölçülerin büyük olduğunu, mesela bir tane bere paylaşmıştım. 59 santim yapmıştım. 8 yaş bir çocuğun. Ama bazen çocukların kafa yapıları yetişkin erkeklerin kafa yapıları kadar büyük olabiliyor. Yani bunu göz önüne alalım. Hani yapacağımız çocuğun kafa ölçüsü de önemli. O yüzden 5 yaş ve üzerindeki çocukları yetişkin grubuna hani katılıyor ve o şekilde yapılıyor ölçüleri. O yüzden hani benim ölçülerde sıkıntı yok ve bu tabloya göre çalışıyorum. Siz de internetten arattığınızda bu tabloyu zaten göreceksinizdir. Şimdi dediğim gibi 6 yaş bir kız çocuğuna göre yapacağım. Yaklaşık 56 santimlik bir ölçü benim için yeterli olacak. Sizler de burada bakın yaş grubu, hangi yaş grubuna göre yapacaksanız şuradaki ölçümlere göre, santimlere göre lastiğinizi uzatacaksınız. Ben 56 santimlik bir uzunluk yapacağım. Şimdi yapıp gelelim. Evet, şimdi lastiğimi yaptım. Lastiğinizi ölçerken de böyle koyup da değil de şöyle hafif esneterek ölçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü hani başımıza giydiğimizde zaten hani esneterek, esneyerek geliyor. O yüzden şöyle hafif esneterek ölçerseniz size doğru sonucu verecektir. Şimdi devam ediyorum yine aynı numarayla. Lastiğimi ben 3,5 milimle yapmıştım. Başta da tanıtımda söylemiştim. Siz isterseniz aynı üst tarafı öreceğiniz numarayla da yapabilirsiniz. Benim tığım vardı. O şekilde yapmak istedim. Şimdi bu ikisini birleştireceğiz arkadaşlar. İki tarafı da birleştirelim. Bunun için bakın. Evet, şu şekilde ikiye katladık. Bakın bu tarafta. Şimdi her bir ilmeğimden karşılıklı olarak ilmeklerimi alacağım. Şimdi bir tane şöyle arka kanatlarından alarak da yapıyorum arkadaşlar. Bakın bunun arka kanadından, buranın da yine arka kanadından alıyorum. İçinden çıkarıyorum kaydırmayla. Burasının bakın arka kanadından alıyorum burada. Buradaki şeritimin. Diğer tarafında yine arka kanadından alıyorum ve karşılıklı almaya dikkat edin arkadaşlar. Aynı ilmekler olsun. Ve içinden çıkarıyorum, kaydırıyorum. Bunun arka kanadından alıyorum. Buranın da arka kanadından alıyorum. İçinden çıkarıyorum, kaydırıyorum. Arka kanadından alıyorum ve içinden çıkarıp kaydırıyorum. Karşılıklı olarak arka kanatlarından alarak örüyorum arkadaşlar. Ve en sonki ilmeğimizi de alıyoruz. Ve birleştirmemizi de yapmış olduk. Şöyle bir tane de zincir çektim. Burayı içe kıvırıyorum. Arka tarafını, şu ön kısmını kullanıyorum. Bakın böyle. Şimdi devam edelim.
Şimdi bu sırada bu kısmı gideceğiz. Burada çakma trabzan yapacağız. Şimdi buraya da ilk sıraya da yine 3,5 milimlik tığımla gidiyorum. Sonrasında tığımı değiştireceğim arkadaşlar. Şimdi öncelikle şöyle bir tane zincir çekmiştik. Bir zincir daha çekiyorum. Hemen şöyle göstereyim. Şuraya bir tane, hemen dip kısmına bir tane çakma trabzanımı yapıyorum. İpimi doluyorum. Bakın çakma trabzan nedir? Hemen onu göstereyim. Acele gitmeyelim. Şimdi ipimi doluyorum. Batıyorum. Çıktım. Tığımda 3 tane var. Hepsini tek seferde çıkarıyorum. Çakma trabzan bu arkadaşlar. Tekrar bakın ipimi doladım. Buraya, şuraya batıyorum. Hatta bunu çok böyle bir delik olsun istemiyorum burada. Şuradan ilmek alarak kapatacağım. Evet. Battım. 3 tane var. Hepsini tek seferde çektim. 2 tane çakma trabzan yaptım yan yana. 3. trabzanımıza bakın, her sıraya bir tane çakma trabzan yapıyoruz. Her sırada bir tane, her sıraya batarak yapıyoruz. Şimdi 2 tane yan yana çakma trabzanımı yaptım. Üçüncüye 2 tane yaparak artırma yapıyorum. Bakın batıyorum. 3. sıramdayım şu anda. Batıyorum. Üçünü bir tek seferde çıkıyorum. İpimi doladım. Aynı yere tekrar batıyorum. 3 tane var. Tek seferde çıkardım. Şimdi ipimi doluyorum. Yanındakine bir tane çakma trabzan yapıyorum. Yanındakine yine bir tane çakma trabzan yapıyorum. Bakın her sıraya yapıyoruz. Trabzan yapıyorum. Ve buradaki sırama da 2 tane çakma trabzan yapıyorum arkadaşlar. Yani 2 tane yan yana çakma trabzan yapıyorum. Üçüncü de artırma yapıyorum bir tane. 2 tane yan yana çakma trabzan yaptım. Aynı yere 2 çakma trabzan yaptım. 2 tane yan yana çakma trabzan yaptım. Aynı yere 2 tane çakma trabzan yaptım. Şimdi yine 2 tane yan yana çakma trabzan yapıyorum. 1 2 ve aynı yere 2 tane çakma trabzan yapıyorum. Sıramızı bu şekilde ilerleteceğiz. Buradaki sayı 7 ve 7'nin katları olacak şekilde olması gerekiyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. 7'nin katı olacak. Yani 7'ye bölünebilir olması gerekiyor. Bu sayıyı da önüne alalım. Eğer katı olmuyorsa, yani 7'nin katı olmuyorsa, bu tek yaptığınız yerlerde de artırma yapabilirsiniz. Veya daha hani sonlarda ayarlamak için o artırmaları, eksiltmeleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi tekrarlıyorum. Bakın aynı yere 2 tane çakma trabzan yapmıştım. Buraya bir tane çakma trabzan yapıyorum. Yanındakine bir tane çakma trabzan yapıyorum. Ve yine yanındakine, yani üçüncüye de 2 tane çakma trabzan yapıyorum. 2 tane yan yana çakma trabzan yapıyorum. 1 2 üçüncüye 2 tane çakma trabzan yapıyorum. Evet, şimdi isterseniz bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim, hem de sayalım. Evet, ben üzerini yaptım. Toplamda 91 tane çakma trabzan yapmış oldum. 91'i de 7'ye bölebiliriz arkadaşlar. Yani bölünebilen bir sayı. Mesela 91 değil 98 de olabilir. Hani yetişkin için. Daha önce yapmıştım 98, hatta anlatmıştım. Yine kanalımda mevcut. Yetişkin boyu için. Ben hani yetişkinin bir tık 7 yaş 6 yaş çocuğa yapacağım için bu şekilde üst kısmını ayarladım. Bazı yerlerde artırmalar yaptım, bazı yerlerde yapmadım. O şekilde bu kısmı ayarlamış oldum. Şimdi birleşimimizi yapıyoruz. Şurada hemen bakın, şurada bir tane 2 tane zincir çekmiştim. Hemen onun üst noktasıyla birleşimimizi yapıyoruz. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Aynı yere şu zincirimin bu arada tığımı da değişeyim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 7 numara 4 milimle devam edeceğim. Evet. Şimdi bakın 3 tane zincir çektim. Bunun hemen şu dip noktasına, dip kısmına bir tane trabzan yapıyorum.
Burada 2 tane trabzanımız olmuş oldu zincirimle beraber. 2 tane zincir çekiyorum. Aynı yere şu 2 tane trabzanımı yapmış oldum. Aynı yere tekrar 2 tane trabzan yapıyorum. Bakın trabzan yapıyorum. Çakma trabzan değil. Normal trabzan, ikili trabzan. İpimi doluyorum. Batıyorum. 2 çıkardım. Tığımda 2 tane var. 2 çıkardım. İkili trabzan yapıyoruz. Şimdi 2 atlayacağım. Bakın 1, 2 tane atlıyorum. 2 ilmek atlıyorum. 1, 2 tane atlıyorum. Üçüncüye bir tane trabzan yapıyorum. İpimi doluyorum. 1, 2 tane atlıyorum. Üçüncüye 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2. 2 zincir. Yine aynı yere 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2. Yuvalar oluşturmuş oluyoruz. İpimi doluyorum. 1, 2 tane atlıyorum. İkinciye bir tane trabzan yapıyorum. İpimi doluyorum. 1, 2 tane atlıyorum. Üçüncüye 2 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir ve aynı yere tekrar 2 tane trabzan yapıyorum. Şöyle göstereyim. İpimi doladım. 1, 2 tane atlıyorum. Üçüncüye bir tane trabzan yapıyorum. Yani bir yuva oluşturuyoruz. Daha sonrasında bir tane trabzan yapıyoruz ve tekrar yuva oluşturuyoruz. 2 tane atlıyorum. Üçüncüye 2 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir. Aynı yere tekrar 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2 tane atlıyorum. İkinciye bir tane trabzan yapıyorum. 1, 2 tane atlıyorum. Üçüncüye 2 tane trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim arkadaşlar. Sıra sonuna kadar geldim. Bakın sıra sonunda yine bir iki tane boşluğum kaldı. Buradaki zincirimi de birleştiriyorum. Eşitliğim de sağlanmış oldu. Arada yine iki yuva arasında bir tane trabzanım var. Bakın. 7'nin katları şeklinde yaptığınız zaman hiçbir zorluk yaşamazsınız. Denk gelmiş olur arkadaşlar. O yüzden hani 7'nin katları şeklinde çalışmaya dikkat ediyoruz. Şimdi yuvanın ortasına geliyorum. Kaydırma yaptım. Ve üst sırayla devam edeceğiz şimdi. Evet, şimdi 3 tane zincirimizi çekiyoruz. Şimdi burada yuvamız var bakın. Yuvamıza tekrar bir tane trabzan yapıyorum. Zincirimle 2 tane trabzan olmuş oldu. 2 zincir. Aynı yere tekrar 2 tane trabzan yapıyorum. 1 ve 2. Yani bu yuvamızı devam ettiriyoruz yukarıya doğru. Her defasında yuvalar devam edecek. Şimdi ipimi doluyorum. Bakın şu alttaki yuvamın hemen şurada 2 tane trabzanım var. Bu 2 trabzanımın ikincisine ikincisinin belinden tutuyorum. Bu şekilde bakın. Tutuyorum. İlmeğimi alıyorum. 2 çıktım. Tığımda 2 tane var. Tekrar ipimi doluyorum. Şu ortada bir tane tek trabzan yapmıştık. Bunun da yine belinden doluyorum. Lastik yapar gibi alıyorum. Burada da şu 2 tanesini çıkarıyorum. Tığımda 3 tane var. Tekrar ipimi doluyorum. Bu yandaki yuvanın ilkini şuna bakın, yuvamın şu 2 trabzanı ilkini yine belinden doluyorum. İpimi aldım. 2 çıkarıyorum. Tığımda 4 tane ilmeğim var. Bu 4 ilmeğin de hepsini tek seferde topladım. İpimi doluyorum. Yuvamın içerisine 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2 2 zincir. Tekrar aynı yere 2 tane trabzan yapıyorum.
Evet, tekrarlıyoruz. İpimi doluyorum. Hemen bakın altta 2 tane yan yana trabzanım var. Bunun ikincisinin belinden giriyorum. İpimi aldım. 2 tanesini çıkarıyorum. Tığımda 2 tane var. Tekrar ipimi doladım. Bu ortadaki tek trabzanımızın belinden doluyoruz. Alıyorum. 2 çıkardım. Tığımda 3 tane var. İpimi doluyorum tığıma. Hemen geliyorum buradaki yuvanın şuradaki 2 tanesine, bunun hemen ilkinden alıyorum. Belinden doladım. Bunda yine 2 tane çıktım. Tığımda 4 tane var. Hepsini tek seferde topluyorum. Ve yuvamın içerisine 2 tane trabzan, 2 zincir ve 2 trabzan yapıyorum. Evet. Bir kez daha gösteriyorum, anlatıyorum arkadaşlar. Bakın ipimi doluyorum. Hemen şuradaki trabzanların ikincisini belinden tutuyorum. 2 çıktım. Tığımda 2 tane var. İpimi doladım. Şu ortadaki trabzanımızın belinden tutuyorum. 2 çıktım. Tığımda 3 tane var. İpimi doluyorum. Geliyorum yandaki yuvanın ilk trabzanına. Belinden tutuyorum. 2 çıktım. Tığımda 4 tane var. Hepsini tek seferde topladım. Ve yuvamın içerisine de yine 2 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir ve 2 trabzan. Bakın böyle. Evet, sıra sonuna kadar aynı şekilde devam edelim arkadaşlar. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi bakın yine aynı işlemleri yapıyoruz. Sıra sonunda ortadaki bir tane trabzanımı alıyorum. Ve şuradakini alıyorum. Bakın şu alttaki zincirimizi arkadaşlar alıyoruz. Bu tarafta da yine buranın ilkini almıştık. Bitişte de bu zinciri alıyoruz. Alıyorum. 2 çıktım. Tığımda 4 tane var. Hepsini tek seferde topladım ve birleştiriyorum. Şu ilk başta çekmiş olduğumuz zincirle birleştiriyorum. Evet. Tekrar yuvamın içerisine kaydırmayla geldim. 3 tane zincir çekiyorum. 2 trabzan yapıyorum. Pardon, zincirimle birlikte 2 trabzan olmuş oldu. Zincirim ikincisini yapmış olduk. 2 zincir, tekrar 2 tane trabzan yapıyorum. Şimdi burada ipimi doluyorum. Yine bakın şu ikinciden alıyorum. 2 çıktım. İpimi doluyorum. Şimdi şu ortada bakın birleştirdiğimiz, şöyle bir tığla göstereyim. Burada altta hepsini tek seferde çekmiştik. Zaten bakın gözüküyor. Şu üçlüyü arkadaşlar. Hemen alt sırada kendini belli ediyor. Bakın şöyle. Ben üst sıradayım. İpimi doluyorum. Bu 3 taneyi alıyorum. Şöyle içinden şu şekilde geçiyorum. Geçiyorum. 2 çıktım. Tekrar ipimi doluyorum. Yine yana geldim. Hemen bunu ilkini alıyorum. İçinden çıkarıyorum ve hepsini tek seferde topluyorum. İpimi doladım. Yuvamın içerisine geliyorum. 2 tane trabzan yapıyorum. İki zincir
Tekrar 2 tane trabzan yapıyorum aynı yere. Şimdi tekrar bakıyoruz. Hemen şuradaki ikincinin, bakın şuradaki 2 trabzanımın ikincisinin belinden tutuyorum. 2 çıktım. Tığımda 2 tane var. Yine geliyorum buraya. Şöyle yine tığımla göstereceğim. Bakın hemen şu. Belli ediyor kendini zaten orada. Şöyle göstereyim, bakın 2 3 tane ilmek var burada. Şöyle göstereyim. Buradan alacağız. İpimi doluyorum. Şöyle aralarından, bu üçünün arasından alıyorum. Üçünün içinden çıktım. Şuradaki 2'yi çıkardım. Tığımda 3 tane var. İpimi doluyorum. Hemen yandaki yuvamın ilk trabzanına şöyle ilk trabzanını alıyorum. 2 çıkardım. 4 tane var. Hepsini tek seferde topladım. Tekrar ipimi doluyorum. Yuvamın içerisine 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan tekrar yapıyorum. Ve geldim tekrar buraya. Birinci değil, ikincinin belinden alıyorum. 2 çıktım. İpimi doladım. Şöyle bakın, sıradaki elinize zaten belli olur. Hemen şu üçlü ipimi doluyorum. Bakın 1 2 ve 3. 3 tanenin içinden bu şekilde çıkıyorum. Tığımda 3 tane var. İpimi doladım. Yandakinin, bakın yandaki yuvamın hemen ilkinin belinden topluyorum. 2 çıktım. Tığımda 4 tane var. Hepsini tek seferde topladım. Yuvamın içerisine 2 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir, 2 trabzan. Evet. Yine aynı şekilde bir kere daha gösteriyorum, bakın. İkincinin belinden tutuyorum. 2 çıkardım. Hemen sıradaki, bakın birinci, ikinci, üçüncü. İçinden çıkarıyorum. 2 çıkardım. Tığımda 3 tane var. Alıyorum. Tığımda 4 tane var. Hepsini tek seferde çıkarttım. Yuvamın içerisine 2 trabzan, 2 zincir ve 2 trabzan. Evet. Sıra sonuna kadar ilerleyelim. Sıra sonundayım. İpimi doluyorum. Hemen şurada ikincinin belinden alıyorum. 2 çıktım. Şu 3 taneyi topluyorum. 2 çıktım. Burada da şu alttaki, yine bakın 3 tane zincir çekmiştik. Onun belinden dolayarak alıyorum. Tığımda 4 tane var. Hepsini tek seferde çektim. Ve şu 3 tane zincirimizin tepe noktasıyla birleşimimizi yapıyoruz. Yine yuvamın içerisine kaydırmayla geldim. 3 tane zincir çekiyorum. Buraya 2 tane trabzan yaptım. Zincirimle birlikte 2 trabzan olmuş oldu. 2 zincir ve yine bu yuvaya 2 tane trabzan yapıyorum. Evet. Şimdi bakın, ikinciye yine lastik olarak alıyorum. 2 çıktım. Yine şuradaki kesim kendini belli ediyor zaten. Bakın 1 2
3. Şöyle üçünün içinden çıkarıyorum, geçiyorum. İpimi aldım, 2 çıktım. Tığımda 3 tane var. Buraya geldim. Burada da ilkini aldım, 2 çıktım. Tığımda 4 tane var. Hepsini tek seferde çıkardım. İpimi doluyorum. Yuvamın içerisine 2 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir ve yuvamın içerisine 2 tane trabzan yapıyorum. Evet, şimdi yine bakın bir ikincinin belinden alıyorum. 2 çıktım, 2 kaldı. İpimi doladım. Yine aynı işlemleri tekrarlıyoruz. Hep bunun bu ortadaki kesim yapmış olduğumuz, yani şu 3 tanenin, zaten şöyle baktığınız zaman sizin de elinizde kendini belli ediyor orası. Alıyorum. 2 çıkardım. Tığımda 3 tane var. Yanındakinin belinden tutuyorum. 2 çıkardım. Tığımda 4 tane var. Hepsini tek seferde çıkardım. İpimi doluyorum. Yuvamın içerisine 2 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir ve 2 trabzan. İkincinin belinden tutuyorum. 2 çıktım. Buradaki 3 taneyi alıyorum. Sıra sonuna kadar ilerleyelim. Sıra sonundayım. Yuvamı yapıyorum şu anda. Şimdi birleşimimizi yapıyoruz. Kaydırmayla yuvamın içerisine giriyorum hemen. 3 tane zincir çekiyorum ve devam ediyorum. 2 tane trabzanım olmuş oldu. 2 zincir. Aynı yere tekrar 2 trabzan ve yine aynı şeyleri devam ettireceğiz arkadaşlar. Evet, sanırım anlaşıldı. Şöyle koyalım. Evet. Bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Ne kadar gideceğim? Benim baş çevresi yani uzunluğum 20 santim kadar olacak. Şu yüksekliğimden bahsediyorum. Yüksekliğim 20 santim olacak. Son 4 santimlik sırada kesim yapacağız. Yani kesim sıramız 4 santim olacak. Siz hangi ölçüde yapacaksanız, burada göstermiştim başta. Berenin yüksekliği, bakın şöyle göstereyim tekrar. Berenin yükseklik kısmı burası, şurası. Bu kısım arkadaşlar, berenin yükseklik kısmı burası. Ben 56 santimlik bir lastik üzerine kurdum. 20 santim kadar olacak benimkisi. Siz de buradan hangisini şöyle göstereyim. Evet. Hangi yaş grubuna göre yapıyorsanız ona göre buradaki yüksekliğe göre ölçünüzü yapacaksınız. 4 santim eksiğine kadar öreceğiz. Lastikten itibaren yukarıya doğru ben 16 santim kadar öreceğim. Çünkü 20 santim olacak. Son 4 sıram kesim sırasıydı.
4 santimim. O kadar öreceğim. Yani bir 16 santim kadar öreceğim. Sonrasında da kesim sırasıyla devam edeceğiz. 16 santim ördüm arkadaşlar. Şuradan bakın, buradan bu kısma kadar tam 16 santim ördüm. Şimdi eksiltmeye gideceğiz. Evet. Şimdi yuvaya geldim, yuvama. Yuvamın 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4 tane zincirimi çektim. Yuvamın içerisine bir tane trabzan yapıyorum. Eksiltme sırasındayız. Bakın, bir tane trabzan yaptım. Burada yani bir trabzan, iki zincir, bir trabzan gibi olmuş oldu aslında. Çünkü önceden hani alt sıralarda iki trabzan, iki zincir, iki trabzan yapıyorduk. Artık burada yuvalarda bir trabzan, iki zincir ve bir trabzan şeklinde ilerleyeceğiz. Şimdi tekrar eksiltmemizi yapıyoruz. Bakın, yine ikinciden alıyorum. Aynı işlemi, toplama işlemini, eksiltme, şu arada yapmış olduğumuz işlemin aynısını yapıyoruz arkadaşlar. Bakın, alttan yine alıyorum. 2 çıktım. Şu 3 taneyi alıyorum. 2 çıktım. Şu ilkini alıyorum. 2 çıktım. Tığımda 4 tane var. Tek seferde topladım. Buradaki işlem aynı kalıyor. Şimdi yuvaya geliyorum. Yuvamın içerisine bir trabzan yapıyorum. 2 zincir ve bir trabzan yapıyorum. Eksiltmemizi bu sırada yuvalarda yapmış oluyoruz. Yine arasındaki işlemi aynısını yapıyorum. Bu aradaki eksiltmede hiçbir değişiklik yok. Aradaki toplama işleminde bir değişiklik yok. Aynı şekilde ilerleyeceğiz. Yuvaya bir trabzan, 2 zincir ve bir trabzan yapıyoruz. Evet. Yuvaya bir trabzan, bir trabzan, 2 zincir ve bir trabzan. Sıra sonuna kadar aynı şekilde ilerleyelim arkadaşlar. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi sıra sonunda buradaki zincirimizle birleşimimizi yapıyoruz. Yuvanın içerisine geliyorum. Şimdi 3 tane zincir çekeceğim arkadaşlar. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve yuvamın içerisinde bir tane trabzan yapıyorum. Şimdi burada 2 tane trabzanımız olmuş oldu. Yine bu sırada da eksiltme yapmış oluyoruz. Şimdi 2 trabzanımız oldu. Bakın, yuva yapmadım. Sadece 2 tane trabzanım var. İpimi doluyorum. Yine şu ortadaki toplamayı alıyoruz. Ne yapıyorum? Şu alttakinin bir tane zaten bacağı var. Hemen onu alıyorum alttan. 2 çıktım. Yine şu ortadaki 3 taneyi alıyorum. 2 çıktım. Ve şuradaki, bakın burada hemen zaten ilkinden alıyorum. Hepsini tek seferde topluyorum. Şimdi yuvamın içerisindeyim. Yuvamın içerisine 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2. Bakın, zincir çekmedim. Sadece 2 tane trabzan yaptım. Tekrar ipimi doluyorum. Evet. Alıyorum buradan. Şöyle göstereyim, bakın hemen ilkinden. Zaten bir tane bacak var burada. Ondan önce 2 tane trabzan vardı. Burada bir tane trabzan var. O trabzanımızı alıyoruz. Lastik gibi. 2 çıktım. Bu ortadaki 3 taneyi yine alıyorum. Ve buradaki bir taneyi de yine alıyorum. Yuvaya 2 tane trabzan yapıyorum. Tekrar bakın, kalan bir tane, şuradaki bir tane trabzan alıyorum. 2 çıktım. Ortayı topluyorum. 2 çıktım. Buradaki tek trabzanı da
alıyorum. Hepsini tek seferde çıktım. Evet, yuvaya da 2 tane trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Burada sıra sonuna bakın, şurada 3 tane zincir çekmiştik. Hemen onun tepe noktasıyla birleşimimizi yapıyoruz. Evet, şimdi 3 tane zincir çekelim yine. Bu sırada da yine eksiltmemiz var. Burada 2 tane trabzanım vardı. Bu 2 trabzanın, bakın, zincir olmayanı, şu zincir ikincisini. Bundan belinden alıyorum. 2 çıktım. İpimi doluyorum. Şuradaki 3 taneyi topluyorum yine. 2 çıktım. Tığımda 3 tane var. Geliyorum buraya. Burada 2 tane trabzanım var. Bu 2 trabzanımın ilkini belinden alıyorum. 2 çıktım. Tığımda 4 tane var. Tek seferde topladım. Evet, devam ediyorum yine. Şimdi bakın, burada 2 tane trabzanım vardı. İlkini belinden aldım. İkinciyi de yine belinden alıyorum. 2 çıktım. Tığımda 2 tane var. Şuradaki 3 taneyi topluyorum. 2 çıktım. Tığımda 3 tane var. Şuradaki 2 trabzanımın ilkini yine belinden alıyorum. 2 çıktım. Tığımda 4 tane var. Hepsini tek seferde topladım. Evet, 2 trabzanımızın ilkini belinden almıştım. İkinciyi de yine belinden alıyorum. 2 çıktım. Tığımda 2 tane var. Şu üçlüyü topluyorum. 2 çıktım. Tığımda 3 tane var. Buradaki 2 trabzanın ilkini belinden alıyorum. 2 çıktım. Tığımda 4 tane var. Hepsini tek seferde topladım. İpimi doluyorum. Burada bir tane trabzanım var. 2 trabzanımın ikincisi. İlkini almıştık. İkincisini alıyorum. 2 çıktım. 2 tane var. Buradaki üçlüyü topluyorum. 2 çıktım. Tığımda 3 tane var. Şimdi tekrar yapalım. Ve buradaki 2 tanenin ilkini alıyorum. Ve tığımda 4 tane var. Hepsini tek seferde topluyorum. Bu sırada da eksiltmemiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna geldim. Buradaki eksiltmeyi de yine gösteriyorum. Hemen bakın, ikinciyi aldım. 2 çıktım. Şuradaki 3 taneyi yine topluyorum. Ve burada zincirim var, bakın. Bu zincirimi de yine alıyorum. Şu şekilde. Hepsini tek seferde topladım. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Zincirimizi şu şekilde şöyle alalım. Pardon, buradan almayacağız. Yanlış yerden almışım. Şu alttaki 2 trabzandan alıyoruz arkadaşlar. Ben niye oradan aldım? Evet. Bakın şurada zaten belli. Hemen buradan alıyorum. Ve buradaki zincirimle de birleştiriyorum. Evet, bakın ortadaki orta noktam bu kadar azaldı. Evet, şimdi yine 3 tane zincir çekeceğim. 2-3 zincir çekiyorum. Artık ilmeklere batıyoruz arkadaşlar. Bakın, hemen şöyle şu ilmeğime batıyorum. 2 çıktım. Tığımda 2 tane var. İpimi doluyorum. Yanındaki ilmeğime batıyorum. 2 çıktım. Tığımda 3 tane var. Tek seferde topladım. İpimi doladım. Yanındaki ilmeğime batıyorum. 2 çıktım. Tığımda 2 tane var. Yanındakine batıyorum. 2 çıktım. Tığımda 3 tane var. Tek seferde topladım. Şu ilmeğe batıyorum. 2 çıktım. Tığımda 2 tane var.
Yanındakine batıyorum. 2 çıktım. Tığımda 3 tane var. Tek seferde topladım. Sıra sonuna kadar geliyorum. Evet, şimdi bakıyorum. Şuna da bir tane trabzan, sonda bir ilmeğim kaldı. Buna da bir tane trabzan yaptım arkadaşlar. Ve en son şuradaki başlangıç noktamdaki zincirimle birlikte birleşimimi yapıyorum. Ve bir zincir çektim. İpimi de birazcık uzunca kesiyorum arkadaşlar. Şu orta noktayı birleştireceğiz. Yani burayı tamamen kapatmamız gerekiyor. Evet, şimdi bu kısmı büzeceğiz. Burada uzun bırakmış olduğumuz ipi iğneye geçirdik arkadaşlar. Şöyle bakın, bir tane şu ilmeklerden iç kısma iğnemi, yandaki ilmeğimden dış kısma, içten dışarı doğru, yani içeri doğru, içten dışarı doğru sırayla bütün ilmekleri alıyoruz. İçeri doğru, içten dışa doğru, başlamış olduğumuz noktaya kadar gelelim arkadaşlar. Geldik, bakın böyle çekiyoruz ipimizi. Çektiğimizde zaten bu ortası büzülmüş oldu. Şöyle. Şimdi şu kısımlardan iyice burayı sabitlememiz için de şöyle bir karşıya bir bu tarafa ipimizle geçeceğiz ki iyice burası sabitlensin. Bunu iç kısımdan da yapabilirsiniz ama ben pompon buraya takacağım için buradan yaptım. Pompondan gözükmeyecektir zaten. En sonunda şöyle bir düğüm atarak sonlandırdım. Evet. Son halimiz bu şekilde arkadaşlar. Şunu da iç kısımda bir yürüteyim buradan. Evet. Şöyle bir bakalım. Gayet güzel oldu. Ben böyle kendim bir pompon hazırladım. Hazır pompon da kullanabilirsiniz. Bugün böyle iplerle çalışmak istedim. Buraya takacağız bunu. Nasıl takacağız? Bakın, iplerim, 2 tane ayrım bağlamış olduğum ipim var. Tığımı içten alıyorum. Şöyle şuradan takıyorum. Bakın şöyle taktım. Bir tarafın ipini buradan iç kısma çekiyorum. Evet, buraya çektik. Şimdi sırada diğer taraf var. Diğer tarafı da tam karşı noktasında, yine tığımı karşı noktasından, bakın biri burada, biri burada, karşı noktasından alıyorum iç kısmı. Evet. Şimdi iç kısımda bunları iyice bağlıyorum arkadaşlar. Sıkıştırarak bunu iyice bağladım. Daha sonrasında şöyle ilmeklerimizin aralarından bunları geçirebiliriz. İnce bir tığla yaparsanız daha iyi olur. Benim şu an yanımda ince bir tığım olmadığı için şöyle bununla yapıyorum. Şu ilmeklerin aralarından geçerek bunları yok etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şu şekilde.
Sonra keseceğiz. Ben şimdi şöyle size göstermek için bir son halini alalım. Sonrasında düzeltirim onu. Burası arka tarafı, burası ön tarafı. Evet. Bu şekilde beremizi tamamlamış olduk. Bakın gayet güzel, şık, çok tatlı, güzel bir model olmuş oldu. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar modelimi ve inşallah güzel bir şekilde yapabilirsiniz. Daha önce anlatmıştım, biraz hızlı geçtiğimi söyleyen arkadaşlarım olmuş. O yüzden tekrar çekmek istedim. Oldukça yavaş bir şekilde anlatmaya çalıştım. Atkısını da yine tanıtımında gösteriyorum. Onu da yapımını anlatacağım. Kanalımda paylaşacağım arkadaşlar. Bu yüzden kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın diyorum. Ayrıca yorumlarda da yorum kısmına da emoji bile olsa bir yorum yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bu yorumlar bizim daha fazla kişiye ulaşmamızı sağlıyor. O yüzden bizler için önemli. Evet, yapan herkesin ellerine sağlık. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı günler dilerim.